Mayıs Analiz Merkezi'ne hoş geldiniz. 13 Kasım Perşembe bülteni ile karşınızdayız. Milli araya girdik. Milli maçlarımız var. Neleri konuşacağız? Azerbaycan-İzlanda mücadelesine bakacağız. Daha sonrasında Norveç'e gideceğiz. Estonya ağırlayacaklar. Formda Norveç'i konuşacağız. Son mücadelede ise Nijerya-Gabon mücadelesini değineceğiz. Canlı tahtamız ve player tercihlerimiz olacak. Her gün saat 4'te analizle karşınızda olmaya devam ediyoruz. İyi bir WhatsApp grubumuz var. Gelmek isterseniz aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz diyelim ve hadi gelin Can Azerbaycan'ın mücadelesine geçelim. Öncelikle bir D grubunu gözden geçirelim. Fransa şu anda 4 maçta 3 galibiyet, bir beraberlikle 10 puanla lider durumda. Devamında Ukrayna var. 4 maçta 2 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyetleri var. 8 gol atarken kalelerinde 7 gol gördüler. 7 puanları var. Bu mücadelede ise İzlanda 4 maçta bir galibiyet, bir beraberlik, 2 mağlubiyetleri var. 11 gol atarken kalelerinde 9 gol gördüler. 4 puanları var. Azerbaycan ise 4 maçta galibiyetleri yok. Bir beraberlikleri var. 3 mağlubiyetle sonuncu sıradalar ve bir puanları var. Şimdi öncelikle son iki maçlara girdik artık. O yüzden biraz daha stratejilerin, hesap kitapların ortaya çıktığı mücadeleler bunlar. Baktığımız zaman ilk mücadelede İzlanda Azerbaycan'ı 5-0'la geçmeyi başarmıştı. Şimdi son maçta İzlanda Ukrayna ile oynayacak. Yani aslında direkt rakibiyle oynayacak. Ukrayna ise bu hafta Fransa deplasmanına Parc des Prince'a gidecek. Baktığımız zaman İzlanda'nın maçlarına Fransa'ya 2-1 yenildikten sonrasında Ukrayna'ya 5-3'te mağlup oldular. Son maçta ise kendi sahalarında Fransa'dan bir puan almayı başardılar 2-2'lik sonuçla. Şimdi burada senaryo aslında şu. Baktığımız zaman şu anda İzlanda'nın 4 puanı var, Ukrayna'nın 7 puanı var. İzlandalılar da kafasında şunu kuruyordur zaten. Parc des Prince'da Ukrayna Fransa'ya mağlup olacak, 7 puanda kalacak. Biz burada Azerbaycan karşısında galip geleceğiz ve Ukrayna ile bir final oynayacağız playofflar için. Plan tamamen aslında bunun üstüne kurulu. En azından Ukrayna Fransa'dan bir puan alsa da İzlanda'nın bu maçı kazanmaktan başka bir çaresi yok. Azerbaycan cephesine baktığımızda şu anda havlu atmış durumda Azerbaycan. Yani hiç varlık gösteremediler. 4 maçta sadece 2 gol atarken kalelerinde 11 gol gören bir Azerbaycan var. Bu mücadelede her ne kadar İzlanda'nın kazanacağını düşünsem de iddia.com üzerinde daha iyi bir tercih var. Deplasman yarı kazanır. Bu maç üzerindeki benim ana tercihim olacak. Yani İzlanda en kötü burada berabere kalsa da bir yarıyı kazanacağını düşünüyorum ki Ukrayna mücadelesinde biraz daha riski alabilsin veya da oyun planını buna göre kurabilsin. Bu maç üzerindeki ana tercihimiz İzlanda'nın en azından bir yarıyı kazanacağı yönünde olacak. Hadi gelin şimdi diğer mücadelelerimize geçelim. Norveç mücadelesine geçmeden çok kısa WhatsApp grubumuza değineyim. Çok soru geliyor. Öncelikle WhatsApp grubunda bize her şeyi detayıyla paylaşıyoruz. Mesela Manchester City Liverpool mücadelesinde City'nin 2 gol atacağını bütün detaylarıyla beraber paylaştık. Brentford Newcastle mücadelesinde karşıda gol varı, hatta Thiago Şade Outtara formu dedik. Thiago 2 gol, Şade bir gol attı Newcastle ağlarına ve maç 3-1 bitti. Karşıda gol varımız geldi. Bir tane de özellikle yatan koydum çünkü kime baksam hani hiç yatmıyormuş gibi anlatıyor. Öncelikle bu doğru değil. Bu benim için de doğru değil. Ben bunu dersem bir gün. Mesela Viking mücadelesinde şampiyonluk için Viking'in ilk yarı bir gol atacağını düşünüyordum ben. 1.24 XG 13 şut fakat top girmedi. Girmeyebiliyor bazen. En azından bunu da bilin. Benim WhatsApp grubuma veya da farklı WhatsApp grubuna giderseniz biraz dürüstlükten uzak kaldık. Bunun da özellikle altını çizmek istedim. Gelmek isterseniz biz paylaşımları böyle yapıyoruz. Kasa yönetiminizi biz yapıyoruz. Yüzdelik kısımda anlatıyoruz. Dediğim gibi çok vaktinizi almayayım. Gelmek isterseniz sol alttaki 543 417 75 30 numarasından ulaşırsanız hızlıca bilgi aktarabilirim diyelim ve hadi gelin Norveç mücadelesine geçelim. Dolu düzgün giden bir Norveç var grupta. Grubunda şu anda 6 maçta 6 galibiyet, 29 gol attılar. Sadece 3 gol yediler. 18 puanları var. En yakın rakibi ise İtalya. Onlar da 6 maçta 5 galibiyet, bir mağlubiyet aldılar. Mağlubiyetle Norveç aldılar zaten. 18 gol atarken kalelerinde 8 gol gören bir İtalya var. 15 puanları var. Estonya'yı çok konuşmaya gerek yok. Şu an 7 maçta 4 puanı var ve havlu atmış durumda. 3. sırada ise İsrail var. 7 maçta 3 galibiyetleri var. 9 puandalar. Yani şu anda Norveç ve İtalya arasında birincilik, ikincilik yarışması var. Baktığımız zaman son mücadelede Norveç ile İtalya karşılaşacak. Şu anda İtalya'da Moldova ile oynayacak. İtalya'nın Moldova'yı yeneceğini düşündüğümüzde puanı 18 yaptı. Norveç bu maçı kazandığında 21 puanla son maça, yani İtalya'dan 11 gol yemesi gerekiyor gibi bir senaryo var. O yüzden burada
Norveç'in hani İtalya mücadelesinden öncesinde rahat bir Estonya maçı oynayacağını düşünüyorum. İçeride oynadığı bütün maçlarda Norveç'in minimum 3 gol oldu. İtalya'ya 3 attılar, İsrail'e 3 attılar, Moldova'ya ise 5 gol attılar tam ilk yarıdan daha. O yüzden çok ciddi bir Norveç formu var. Tabii ki biraz kadroları beklemek gerekir milli maçlarda ama ben bu mücadelede de iyi bir oranı var iddia.com üzerinde. Norveç'in ilk yarıdan 2 gol atacağını düşünüyorum. İlk yarı 1.5 üstü bu maç özelindeki tek tercihimdir. Bu şekilde sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz diyelim ve hadi gelin Osimhen'le Nijerya'nın mücadelesine bakalım. Victor Osimhen Nijerya Pierre-Emerick Aubameyang'lı Gabon'u ağırlayacak Dünya Kupası Playoff yarı finalinde. Öncelikle bir Nijerya cephesine bakalım. Benin'i 4-0'la geçtiler. Ondan öncesinde Ruanda'yı 1-0, Kongo'yu 2-0'la geçmeyi başardılar. Bir maç öncesinde Zimbabwe'li 1-1 berabere kalırken Gana'yı iç sahada 3-1'le geçmeyi başaran bir Nijerya var. Gollü maçlar oynuyorlar. Gabon cephesine baktığımızda ise 4-3 Gambiya galibiyetinden öncesinde Seyşelleri 4-0'la geçtiler. Kenya'yı 2-1'le mağlup ettikten öncesinde de Gambiya ile 0-0 berabere kalan bir Gabon var. Nijerya normalde Dünya Kupası elemelerinde genelde direkt katılan bir takım. Ya daha doğrusu Dünya Kupası'na genelde direkt katılan bir takım ama bu kez Güney Afrika'nın gerisinde kaldılar. O yüzden playoff oynayacaklar. Nijerya'nın hücum hattına baktığımızda Victor Osimhen, Boniface, Chukwueze, Ademola Lookman, Moses Simon, Arada Kere gibi inanılmaz silah bir hücum hattı var. Gabon cephesine baktığımızda da MLS'ten hatırlayacağımız Boanga ve tecrübe abidesi Pierre-Emerick Aubameyang var. Mario Lemina da Galatasaray'la Gabon milli takımında oynuyor. Şimdi baktığımız zaman iki tane hücum gücü yüksek ve gol atabilen Afrika takımı karşı karşıya geliyor. Burada ben iki takımın da birbirine karşı geri adım atacağını veya da atmaya çalışsa da bunu becerebileceğini çok düşünmüyorum. Bu maç üzerinde benim ana tercihim özellikle iyi oranıyla maç boyunca iki gol sesi duyacağımız yönünde olacak. 1.5 üstü bence bu maç özelinde günün idealidir. Bu kadar hücum hattı olan iki milli takımda goller gelebilir. Karşılıklı da gelebilir. Nijerya tarafından 2 bekleyebiliriz. Gabon formda Gabon tarafından 2 bekleyebiliriz. Hiç o taraflara girmeye gerek yok. Ortaya 1.5 üstü bence makul ve oranı da kıymetlidir diyeyim. Hadi gelin bir de canlı tahtamız ve player tercihlerimize bakalım. Canlı tahtamıza baktığımızda formda Arnavutlu Andorra karşısında gollerini takip edeceğiz. Fransa-Ukrayna mücadelesinde hem ilk yarı golü hem ikinci yarı golü takip edeceğiz. Ermenistan-Macaristan mücadelesinde ise Macaristan'ın gol ve gollerini takip edeceğiz. Bir yere baktığımızda Norveç mücadelesinde Haaland'ın, İtalya mücadelesinde ise Retegui'nin gol atacağını düşünüyorum. Her gün saat 4 Analis'te karşınızda oluruz. İyi bir WhatsApp grubumuz var. Oraya da gelmek isterseniz cüzi bir ücreti var. 543 417 73 30. Sol köşede gördüğünüz numaradan bana ulaşırsanız hızlıca yanıt veriyorum zaten. Tüm detayları konuşabiliriz. Yarın saat 4'te buluşana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.